Uygulamamız bu şekilde. Uygulamamızı yükledikten sonra Arduino'muzu çalıştırıp veri alışverişlerini serial bağlantı üzerinde ekrandan gözlemleyeceğiz. Ve bu şekilde uygulamamızın nasıl çalıştığı üzerine fikirler edinmiş olacağız. Ortam nemini ve sıcaklığını ölçme ve ayrıca ortam sıcaklık durumuna göre de uyarı sinyali üretme gibi çalışmalar paylaşılacaktır. Bu uygulama için gereksinimlerimiz şunlardır: Arduino Uno 1 adet, jumper kablolar, nem sensörü DHT11 1 adet, buzzer 1 adet ve breadboard 1 adet. Devremizi incelediğimizde burada DHT11 modülünü kullandığımız uygulamamızın bağlantılarını incelersek DHT11'in üzerinde 3 tane pin bulunmaktadır. Bu pinlerden ilki DHT11'e enerji taşıyan pindir. Bunu Arduino üzerindeki 5 volta bağlıyoruz. Diğeri ise yani ortadaki pin ise veri alışverişinde kullanacağımız pindir. Bu mavi kablo. Bu da Arduino üzerindeki 13 numaralı pine bağlanıyor. Diğer ise GND kahverengi kabloyla gördüğünüz topraklama hattına bağlanan pindir. Bu DHT11'i bu şekilde Arduino'ya bağladıktan sonra bir de alarm vermesi için buzzer'ımızın bağlanması gerekiyor Arduino'muza. Bunun için de Arduino'muzun kısa bacağındaki bu kahverengi kabloyla görünen kısımda topraklama hattına bağlıyoruz Arduino üzerindeki DHT pinine. Ve veri almada kullanabileceğimiz bir kablomuz var, mavi kablomuz. Onu da Arduino üzerindeki 7 numaralı pine bağlıyoruz. DHT11 ortam sıcaklığını ve nemini ölçebilen modül ile ilgili yapacağımız kodlama üzerine çalışmalara bakarsak, kodlama yaparken öncelikle projede kullanılacak DHT11 ve buzzer modüllerinin pinlerini kodlamamızda tanımlamamız gerekiyor. Pin tanımlarını kodlamaya eklemeden önce öncelikle DHT11 modülümüzün kütüphanesini kodlamamızın en başına eklememiz gerekecektir. Yani burada DHT11 kütüphanemiz mevcut. Bu DHT11 kütüphanemizi kodlamamızın en başına yukarıdaki tab'tan seçerek include ifadesiyle beraber ekliyoruz. Çünkü okunacak verilerin bu kütüphane üzerinden işlenerek alınması gerekmektedir. Şimdi kodlamamız üzerinde pin ve diğer kod tanımlamalarını birlikte inceleyelim. Burada bu pin tanımında DHT11'e atanmış olan 13 numaralı pin mevcut. Yani DHT11 modülümüzün veri okuması sırasında 13 numaralı pin kullanılacak. Ve ardından buzzer tanımlıydı uygulamamızda. Bu buzzer'ımızın iletişimini sağlayacak 7 numaralı pin tanımlanıyor kodlamamızda. Ardından derece diye bir değişken tanımlıyoruz. Bu da okunacak Celsius cinsinden değerin bu değişkene atanacağını ifade ediyoruz bu kodlamada. Ardından DHT11 modülümüzü büyük harflerle DHT11 olarak ifade ediyoruz. Void setup kısmına bakarsak burada serial begin ile bir serial iletişim başlatılıyor. Ardından bu void loop kısmında ise işte DHT11'den okunacak verilerin ekrana çıkması için serial tanımlamalar var bu alt satırlarda. Bunlara bakacak olursak burada gördüğünüz gibi serial println ifadesi var. Bu bir boşluk vermek için kodlanmış durumda. Ardından DHT11'den okuyacağımız verileri yani 13 numaralı pinden okuyacağımız verilerin atandığı DHT11 kontrol değişkeni tanımlayıp okunan veriyi bu DHT11 kontrol üzerine aktarıyoruz. Ve okunan verilerin ekrana çıkması için ise serial print tanımlamaları yapıyoruz. Bunlar nedir? Nem oranı yüzdesi ve bu nem oranı yüzdesini ekrana çıktıktan sonra değerini ekrana çıkmak için ise DHT11 humidity ifadesini ekliyoruz. Bu kodlamanın ilk başına eklediğimiz kütüphaneden gelen bir veridir. Ardından çiğ başlangıcı dediğimiz kısım var. Bunu çiğ başlangıcı olarak ekrana yazdırıyoruz ve DHT11.dev point olarak ifade ediyoruz bu çiğ başlangıç verisini.
Diğer bir kodlamamız sıcaklıkla alakalı Celsius cinsinden. İşte bu da DHT11.temperature olarak ifade ediliyor. Diğer değerimiz sıcaklık Fahrenheit cinsinden. Bu da DHT11 Fahrenheit olarak ifade ediliyor kodlamada. Bir başka sıcaklık cinsi Kelvin olarak ekrana çıkıyor. Ardından bu değerin ifadesi DHT11.Kelvin olarak kodlanıyor. Burada daha önce hatırlarsanız derece değişkeni tanımlamıştık. İşte burada bir koşul mevcut. Bu koşul ortam sıcaklığının normal olup olmadığını gösteren bir koşul. Hani bize buzzer üzerinden uyarı verilsin isteniyordu ya. İşte bu koşul ile bunu sağlayacağız. Eğer ortam sıcaklığı 20 ve 20'nin üzerinde ise burada ekrana çıkacağımız ifade alarm ortam sıcaklığı normal. Yani bize 20'nin üzerindeki 20 ve 20'nin üzerindeki değerler için normal uyarısını verecek uygulama. Burada sıcaklık Celsius cinsinden diye ifade ediliyor ve sıcaklık Celsius cinsinden ifadesini ekranda gösterdikten sonra derece değişkeniyle ekrana veri çıkılması sağlanıyor. Daha sonra buzzer'ımız susturuluyor bu kodlama ile ve 2 saniyelik bir bekleme veriliyor. Eğer koşulumuz sağlanmıyorsa yani 20 derecenin altında ise ortam sıcaklığı işte burada alarm diye bir ifade çıkıyor. Burada ortam sıcaklığı düştü uyarısı var. Bunu da sıcaklık Celsius cinsinden yine bize derece değişkeniyle değer göstererek ifade ediyor. Yani sıcaklığımız 20 derecenin aşağısındaysa dereceyi gösteriyor ve ortam sıcaklığı düştü ifadesini uyarı olarak ekrana çıkıyor. Ve aynı zamanda buzzer ton buzzer 100 olarak bize uyarı sinyali gönderiyor. Bu ortam sıcaklığının düştüğüne dair. Kodlamamız bu şekilde. Kodlamamızı derleyip Arduino'ya yükledikten sonra uygulamamızı çalıştırıp testlerini hep birlikte görebiliriz. Uygulamamızı Arduino'ya yüklemek için öncelikle Arduino'muza enerji veriyoruz. Arduino'ya enerji verdikten sonra yükleme butonuna basarak Arduino'ya kodlamamızı yüklüyoruz. Şu anda çalışma derleniyor. Evet, Arduino'muza yüklemeyi gerçekleştirdik. Şimdi Arduino üzerindeki uygulamamızı çalıştırarak ortamdaki verilerin okunmasını birlikte gözlemleyebiliriz. Uygulamamız bu şekilde. Uygulamamızı yükledikten sonra Arduino'muzu çalıştırıp veri alışverişlerini serial bağlantı üzerinde ekrandan gözlemleyeceğiz. Ve bu şekilde uygulamamızın nasıl çalıştığı üzerine fikirler edinmiş olacağız. Şimdi uygulamamızı çalıştırıp işlemleri ekran üzerinden kontrol edelim. Şimdi Arduino üzerine yüklenen uygulamamızı çalıştırıp DHT11 sensöründen okunacak ortam verilerinin serial port ekranı üzerine çıkmasını sağlayalım. Ve bu şekilde de ortamdan alınacak verilerin değerlendirilmesiyle oluşacak koşullarında buzzer üzerindeki tepkisini ölçelim uygulamamızda. Şimdi serial port ekranı üzerinden verileri okumak için serial port butonunu tıklayalım. Bakın şu anda uygulamamızdaki buzzer ses veriyor. Neden? Burada gördüğünüz Celsius cinsinden derecemiz 18 derece. Şimdi 19'a çıktı. Şu anda 19 derecede değerimiz. Bu 20 derece olduğunda buzzer'ımızın susmasını bekleyeceğiz. Ve ortam sıcaklığı 20 dereceyi olunca koşulumuz sağlanmış oldu. Ortam sıcaklığı normal dedi.
Burada gördüğünüz gibi ortam sıcaklığı düştü mesajı almıştık. Ortam sıcaklığı normale döndüğünde ortam sıcaklığı normal ifadesi ekrana çıktı. Ayrıca burada nem oranını görüyoruz. %21. Çiğ başlangıcı -2.98. Sıcaklık zaten 20 demiştik. Celsius cinsinden. Fahrenheit cinsinden 68 görünüyor. Kelvin cinsinden 293.15. Uygulamamız bu şekilde çalışıyor. Bu uygulamamızı projelerimizde ortam sıcaklığını algılayacak farklı amaçlar için kullanabiliriz. Örneğin hava sıcaklığını ölçen, nemi ölçen bir hava istasyonu olarak kullanabiliriz. Ayrıca bitkilerin sulanmasıyla alakalı toprak nemini ölçen bir uygulama projesinde kullanabiliriz. Veya seradaki nem oranını ve sıcaklığı kontrol etmek amaçlı kullanabiliriz. Yani daha farklı birçok projede bu DHT11 sensörünü Arduino üzerindeki uygulamalarda kullanabiliriz.